Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Bugün 2025'ten en iyi kıtalardan bahsediyorum. Bu kıtalar sadece benim görüşümdür. Yıllardır oynuyorum. Hangi kıtalardan oynadıysam iyi bir KP kastım, iyi bir leş puanı kastım ve bunları yani komutanları teker teker değerlendirdim. Hangisi benim için en iyisi ise onu yapacağım. Ben abi çok fazla para yatıramıyorum oyuna. Siz yatırabiliyorsunuz, 7 kıta çıkabiliyorsunuz. Onları da size söylerim. Ama az para harcayan ya hiç para harcamayan hangi kıtalar onun için en önemlisi ise onları da size söylüyorum. O yüzden bu video biraz uzun sürebiliyor ama uzun sürdüğünden sabırlı olun ve izleyin. Çünkü bunların gerçekten size faydası olacağını düşünüyorum. O yüzden video başlamadan önce beğeni atmayı unutmayın. Çünkü gerçekten emek var burada arkadaşlar. Bir beğeni atarak ya bir yorum yazarak bana destek oluyorsunuz. Abone olarak bana destek oluyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Geçelim. İlk başında ben kendi birimimden düşünüyorum. Kendi birimde yani ben her zaman piyade oynadım. Piyadeden iki kıtam var. Bu iki kıta olmazsa olmazdır piyadeden. Yani ister kendini parçala, ister kendini parçalama, ne istiyorsan yap. İlk başında arkadaşlar benim eski komutanlardan bir tanesinden bahsediyorum. Scipio. Scipio gerçekten bu yani bu komutanın laf edebilecek bir komutan değildir. Yıllardır oynanıyor. Yıllardır bu komutan emek veriyor ve gerçekten de güzel bir KP'ye sahiptir benim hesabımda. Yani buradan bakarak arkadaşlar 60 milyon bir leşe sahiptir. Yani bu komutan laf edebilecek bir komutan değildir. Sakın denemeyin arkadaşlar. Onun yanında bir komutan var. Gerçekten yeni gelen bir komutan var ve bu komutan da Ragnar Prime. Ragnar Prime Scipio ile beraber inanılmazdır arkadaşlar. Niye Ragnar Scipio demiyorum? Ragnar Scipio tabii ki bunu da yapabiliyorsunuz. Ama yetenek ağacı yani Ragnar Scipio yaparsınız yetenek ağacından yani yetenek ağacından e, biraz daha fazla hıza gidersiniz birçok şey kaybediyor. Bu yüzden ben Scipio Ragnar'ı denedim. Scipio Ragnar açık alanda hem daha hızlı çünkü Ragnar Scipio biraz daha fazla yavaştır. O yavaş olduğundan da insanı gerçekten zorlaştırıyor. O yüzden Scipio Ragnar her türlü daha iyidir. Bu komutan bu kıta gerçekten kasılması gerekiyor. Ama bu kıtayı ilk olarak mı kasıyorsunuz yoksa ikinci kıta piyadeyi? İkinci kıta piyadeden bahsedersek arkadaşlar. İkinci kıtadaki piyade William'dır. Onun yanında da arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle William'ın yanında olmazsa olmaz bir komutan yani bir piyadeden bahsedersek arkadaşlar Lioche'den bahsediyoruz. Lioche inanılmaz bir komutan. Darbe hasarı her iki komutan da tabii ki burada her iki komutan darbe hasarı arkadaşlar bu bir bu iki. Bu piyadedekilerin arkadaşlar. Olmazsa olmaz bu iki kıta piyadedir. Darbe hasarı sahip William Wallace Lioche. William Wallace Lioche açık alanda bir free to play dostudur. Gerçekten inanılmaz bir şekilde KP kasıyor. Ama yavaştır. Scipio Ragnar inanılmaz bir kıtadır. Hızlıdır. Fazla KP kasıyor. William Wallace Lioche kalıntılardan inanılmaz bir şekilde iş yapar. Açık alanda ballardan falan inanılmaz bir şekilde iş yapar ve bu iki kıtayı her ikisi de artık hangisi kasayım dersiniz kesinlikle kesinlikle videosu var onu izlemelisiniz. Bu iki kıta piyadenin arkadaşlar. Şimdi 3. kıta, 4. kıta, 5. kıtaya geçiyoruz arkadaşlar. Peki okçu. Okçudan bahsederiz arkadaşlar. Okçudan zaten artık okçu dersiniz bir iki komutan kafanıza geliyor. İki komutan derken arkadaşlar birisi Julian. Julian alan hasarı vuran. Alan hasarı yani çember şeklinde vuran bir komutandan bahsediyorum. Yüksek bir miktarda bir beceriye sahip olan bir komutandan bahsediyorum. Ve bu komutan gerçekten inanılmazdır. Bu komutanı kesinlikle yani bir oyuncu kasması gereken bir komutandan bahsedersek Julian'dır. Julian can yakan bir komutandan bahsediyoruz arkadaşlar. Onun yanında tabii ki kesinlikle ve kesinlikle Herman'den bahsedebiliriz arkadaşlar. Herman de inanılmaz bir şekilde iş yapar arkadaşlar. Yani bir hesabın eğer ki iki piyada kasıyorsa üçüncü kıtası bence kesinlikle ve kesinlikle bir okçudur. Niye dersiniz arkadaşlar? Piyadeler yavaştır özellikle. Yavaş olduğu için bir yavaş daha bir birim yanında olması her zaman güzel olacak. Ve o piyadanın yavaş olduğunu
hissetmeyerek, yani bir suvarın yanında bir piyade gerçekten çok yavaş kalıyor. Hissetmeyerek Julian Kerman bence şu an en iyi performansı sizinle beraber gösterebiliyor. Çünkü hep aynı yerden gidiyor. Aynı yerden gittiğinden 3 kıtayla tak vuruyorsun yani. Ama bir suvara yaparsınız. Suvara savaşa gidiyor. Savaştan bitiyor. Geri dönüyor. Daha piyadeler yavaş yavaş savaşa müdahil oluyor. Bu biraz can sıkıcı. Bunu tabii ki oynamadan anlamıyorsunuz. Oynadıktan sonra anlaması çok daha basit olacak. Dördüncü kıtadan bahsedersek arkadaşlar, yeni gelen bir süvarilerden bahsediyoruz. Ben Gubing'den bahsediyorum şu an. Gubing biraz eskileşmedi. Yani daha yeni, çok çok yeni Gubing, ama o kadar değil. Çünkü ondan sonrası komutanlar geldi ve komutanlardan bahsediyoruz. Şimdi ben size kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Gubing'i kasmanızı öneririm. Gubing kasması gereken bir komutandır bence. Kesinlikle ve kesinlikle. Onun yanında da ben her zaman, yani geçenden gelen bir komutandan Arthur Pendragon'dan bahsediyorum. Arthur Pendragon gerçekten oyunun dengelerini neredeyse değiştirdi. Arthur Pendragon her türlü komutanla uyumludur arkadaşlar. Yani Gubing ile beraber uyumludur. Nevsky ile beraber uyumludur. Belisarius ile beraber uyumludur. William ile beraber kullandım. Ama gerçekten bence eğer ki bir oyuncu, yani Suare tek kıta oynamak istiyorsa, ben hala ve hala diyorum Gubing, Arthur Pendragon. Bunun nedeni abi çok kırılgandır. Tabii ki kırılgandır. Bu kadar yüksek bir hasarı vuran bir kıtayı eğer ki yani sen görürsen ve vurmazsan, demek ki delisin. Çünkü ilk başında yakması gereken bir komutanlardan bahsedersek bunlardır. Ve özellikle Arthur Pendragon alan hasar vuran bir komutandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu komutan ölene kadar öldürür de. Onu da size anlatmak istiyorum. Bu dördüncü kıtamızdır. Tabii ki bu kıtaları teker teker becerileri de okuyacağız arkadaşlar. Beşinci kıtaya bahsedersek. Arkadaşlar bence beşinci kıtadan şu an piyadeden ya suaradan ya okçudan gerçekten olmazsa olmaz diye bir şey var ya. Bence hala ve hala geçerli olan iki kıtadan, yani bahsedersek arkadaşlar, iki komutandan bahsedersek, kesinlikle ve kesinlikle ben Nevski'yi hala buradan tutuyorum. Nevski burada tutması gereken bir komutandır arkadaşlar. Vazgeçilmez. Vazgeçilmez. Ve Nevski'nin yanında kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bir Juanafar olmalı. Bir Juanafar olmalı arkadaşlar. 6. 7. hatta 8. ve hatta ekstradan buradan bahsedelim. Şimdi 5.'dir. Peki bu 5 kıtayı biz dizdik. Yani bir free to play, bir pay to win, bir low spender, az para harcayan, çok para harcayan bir önemi yok. İlk başında bu 5 kıtayı bence kasmalı. Bu 5 kıtayı kasmadıysan 6. kıtan yanlıştır. Tamam mı? 7. kıtan yanlıştır. Yapabiliyorsun. İstediğinizi yapabiliyorsunuz ama o performansı alamazsınız. Örnek veriyorum şimdi. Bir arkadaşımız bir kıta daha okçu kasmak istiyor. Tamam mı? Bir kıta daha okçu kasmak istiyor. Ya bir kıta daha süvari kasmak istiyor. Ya herhangi bir şey. Arkadaşlar bir kıta daha süvari kasmak istiyorsun. Ya bir kıta daha okçu kasmak istiyorsun. Ya bir kıta daha piyade kasmak istiyorsun. Bunlar farklı. Şimdi geçelim. Herkes bir desteğe ihtiyacı var. Şu an burada yeni gelen, çok konuşulan bir komutandan bahsediyoruz. Philip. Arkadaşlar ben Philip'i, hatta bak 6. kıtadan bile yani koymak olabiliyor arkadaşlar. 6. kıtadan koyabiliyorsunuz arkadaşlar bu Philip'i. 6. kıtadan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Philip'i koyuyorum arkadaşlar. Onun yanında da okçu oynayan bir kıta daha kasmam gerekiyor. İki kıta piyade, 2 kıta süvari, 2 kıta okçu. Peki bununla beraber arkadaşlar, okçu ile beraber, yani bu Philip ile beraber arkadaşlar Şacar'dan kullanabiliyoruz. Şacar iyi bir komutandır. Pardon, bunu Elanur'la. Şacar'la beraber Philip çok çok iyi gider. Bunun nedeni de size söylüyorum ve açıklayacağız arkadaşlar. Tamam mı? 6. kıtamız da böyle olacak. Peki 7. kıtamız ne olacak? Ama Philip'i arkadaşlar, bunu da bir çizgi atalım. Yani Philip 2'yi bence bir free to play ya az para harcayan kasarsa çok çok yakında, çünkü ben en yakın şekilde en erken şekilde bir hafta, o 3-4-5 gün önce ben açık alanda baya savaştım KVK'da ve Philip'in performansını ben çok fazla beğenemedim, daha doğrusu. Biraz daha destektir tabii ki
Ama çok fazla beğenemedim. Philip'i böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve böyle bir şekilde ikişer oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir şekilde 6 kıta dizebiliyorsunuz. 7. kıtamız, yani ben 7. kıtayı bir destek olarak görüyorum arkadaşlar. Yani 7. kıta bir kişi 7. kıtayı kasabiliyorsa tabii ki böyle bir şekilde olabiliyor. Ama ben olsam arkadaşlar 7. kıtamı kesinlikle ve kesinlikle Suare yapacağım. Yani hala da diyorum ya piyade ya Suare. Tabii ki Suare'nin daha güzel bir performansı olduğunu için söylüyorum. Her ne kadar da piyadeci olsam, ya her ne kadar da piyadeye övsem de Suare'nin olmazsa olmaz bir komutanları var burada. Ve burada ben 7. kıtamdan kesinlikle ve kesinlikle yer alabilecek bir komutandan bahsedersem burada Belisarius'tan bahsediyorum. Belisarius niye yer alıyor? Belisarius'un 4. becerisi %9 hasardan bahsediyoruz arkadaşlar ve bu inanılmazdır. O yüzden arkadaşlar ben burada bunu yaparken, tamam mı, yanında da bir tane William koyacağım arkadaşlar. Yani Belisarius William. Çok pardon, burada bunu da yaptım. Yani burada ben bir şeyden bahsediyorsam böyle bir şekilde kıtalarımı diziyorum. Burada ben direkt bunları silerim arkadaşlar. Burada ben 7 kıtamı böyle bir şekilde dizdim. Peki burada arkadaşlar benim birkaç tane şeyim eksiktir. Mesela örnek veriyorum. Ben Ragnar Prime yapmadım. Guan Yu yaptım. Guan Yu yaptıysan Guan Yu skip yapacaksın. Ragnar'ın yoksa. William yapmadım. Ne yapacağım? Bak, William yapmadım. Ne yapacağım? Yapmadığı halde arkadaşlar Guan Yu, Ragnar, Skip Yulioce. Bunlar sadece seçimdir. Mecbursun, yani mecbur olduğun şeylerden bahsediyoruz arkadaşlar. Ama yani burada arkadaşlar eğer ki Ragnar yapmadıysan Guan Yu, Skip Yu, William Wallace, Lioce bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Ama ben buradan size en güzel kıtaları söyledim. Şimdi burada birisi diyor ki ben William yapmadım, ne yapacağım? Alex'im var. William'ın yapmadıysan Alex kullanabiliyorsun arkadaşlar. Yani mecburiyetten bahsetmiyorum. En iyilerden bahsediyorum ben şu an. O yüzden umarım faydalı olmuş olabilir bunlar. Şimdi geçelim bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan birkaç tane kıtada bahsedelim. Scipio arkadaşlar. Scipio burada 2000 doğrudan hasar faktörü var. %30 sağlık var. Sağlığı kolay kolay piyadeden bulamaz. %40 saldırı bonusu, %15 intikal hız bonusu ve %10 da buradan tabii ki bölge dışındayken intikal hızı bonusu. Yani oldukça bu komutan başarılı, hem sağlık hem intikal hızıyla. Burada direkt piyadenin sağlık bonusu %20, ek hasar faktörü 2000. Buradan da 500 pardon. 2000 de buradan vuruyor, 2500. 4. becerisinden bahsediyorsak hasar düşüşü 300. Doğrudan hasar faktörü tabii ki 3 saniye 1500 de burada vuruyor arkadaşlar. Ve bu komutan kıtası %10 daha fazla beceri hasarı verir arkadaşlar. Bu komutan inanılmazdır. Yani Scipio kolay kolay dışarıdan kalamaz. Buradan becerilerden bahsedersek arkadaşlar 3 taneye kadar düşman kıtasında doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 2200. Bu beceriden isabet alan tüm kıtaların sonraki 2 saniye boyunca da saniye başına ek hasar alır 300. Burada %40 savunma, %30 Scipio'dan sağlık. Bunlar kolay kolay elde edebilecek bir şeyler değildir. %10 intikal hızı bonusu ve %10 hasar düşüyor. Burada %10 tetikleme şansı var bak. Bir beceri daha atacak. %20 saldırı bonusu ve %30 intikal hız sümündürülüyor. Yani veriyor arkadaşlar. 4. becerisinden beceri hasar düşüyor. %25 ve %15 beceri hasar bonusu var arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki 2200 ve 300 vuruyor yani. İnanılmaz bir komutandan bahsediyoruz. İkinci komutandan bahsedersek William Wallace Lioche, zaten onların daha söyleyebilecek bir şeyimiz yok. 2400 vuruyor. Darbe hasar faktörü de saldırı düşmanlara 300 vuruyor. İkinci becerisi sağlık bonusu 10. %30 saldırı, piyade intikal hız bonusu %20. Burada %10 normal hasar ve hasar artışı %40. Arkadaşlar. %10 darbe hasar bonusu ve %10 normal hasar bonusu vardır arkadaşlar. Bu komutanların becerileri teker teker videoları var. Şimdi size ben geliyorum bir komutandan bahsederim. Philip'ten bahsediyorum arkadaşlar. Philip. Herkes Philip'e takmış. Philip'e özel bir video gelecek. Kesinlikle. Ama bu komutanın burada %10 hasar düşüyor ve %20 hasar bonusundan bir free to play işi değildir. Bu komutan kasılmayacak bir komutandır sizin için. Yani 5 kıtadan yer alabilecek bir komutan
değildir bir az para harcayan. Eğer ki bak, ben düz konuşuyorum. Yani tek sana konuşuyorum. Sen bu videoyu izliyorsan böyle düşün. Ben ne kadar para harcıyorum? Eğer ki sen 300 dolardan fazla para harcamıyorsan bu oyunda her kadar teknolojiden, bu komutan sana ait değildir. 400-500 dolardan 7 kıtadan çıkamıyorsan bu komutan sana ait değildir arkadaşım. Bunu kesinlikle ve kesinlikle dinlemelisin. Çünkü bunlar önemlidir arkadaşlar. Ben kafamıza göre bir komutan yapamıyorum. Yapabiliyordum. Çok şey yapabiliyordum. Mühendislik atabiliyordum. Mühendislik 7. kıtadan mesela burada arkadaşlar. Ben buradan bir tane mühendislik atabiliyorum mesela. Burada arkadaşım böyle bir şekilde, yani burada at, new rule, bak. Evet, new rule. Tamam. Attık arkadaşlar. Bir tane de buradan mühendislik atabiliyorsunuz arkadaşlar. Al arkadaşım. Neredesin lan Gonzalo? Gonzalo burada. Burada. Yani siz burada bir tane de mühendislik yapabiliyorsunuz. Yani burada bir Gonzalo da arkadaşlar, burada seçimler sizindir. Hangisini yapıyorsunuz? Yani seçim sizindir. Ama burada bir mühendislik oynamak istiyorsunuz. Şu an Gonzalo iyidir arkadaşlar. Veya hatta diğer gelen iki komutan da iyidir. Ama burada arkadaşlar yani bir tane mühendislik birinci kıta için, ikinci kıta için, üçüncü kıta için bence olmayacak. Ve eğer ki bir oyuncu da eski bir oyuncu olursa mühendisliği oynaması pek mümkünatı yok kolay kolay. Yani mümkünatı var ama bir insan 500 dolar 600 dolar para harcıyorsa bence artık onun zevkini açık alanda yaşamak istiyor. Bu ekonomide Türkiye'de. Tabii ki sen eğer ki Avrupa'da yaşıyorsan buyurun fulle arkadaşım. Ama ben burada bir ekonomiden bahsediyorum, bir mantıktan bahsediyorum. O mantıklar çok çok önemlidir. Umarım bu video faydalı olmuş olabilir arkadaşlar. Eğer ki faydalı olduysa beğeni atmayı unutmayın. Beni desteklemek için gerçekten abone olun arkadaşlar. Zili açın. Çünkü bunlar, bakıyorum %80 abone olmayan insanlar videoları izliyor. Abone olan insanlar %30. Bu da üzecek bir şeydir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.